Merhaba, şampiyonum. Nasılsınız? Ben sizin kalkanınızım. Bugün yine Whiteout Survival ile karşınızdayız. Bugünkü videoda Tundra Arms League hakkında konuşuyoruz. Neden tavsiyelerimi dinlemelisiniz? Çünkü takımımız geçen sezon grubumuzdan Tundra Arms League'de şampiyon oldu. Bu yüzden Tundra Arms League hakkında size en iyi ipuçlarını ve püf noktalarını verebilirim. Hadi videomuza geçelim. İşte bazı ipuçları ve püf noktaları. İlki bir lejyon, bir takım, güçlü takım. Burada demek istediğim sunucunuzdaki tüm üst düzey oyuncuları tek bir lejyonda toplamanız gerektiği. Eğer bu işi yapabilirseniz kolayca zafer kazanabilirsiniz. Yani bunu yapabilirseniz şampiyonluğu kazanmanıza çok az kalır. Sunucunuzdan 3-4 takım yaparsanız, herkes farklı takımlara dağılırsa bu kötü. Hiçbir takım zafer kazanamaz. Ama geçen sefer birinci sırayı alan ana takımımız, yani biz şampiyonuz, ikinci takımımız 5. sırayı aldı ve diğer takımımız 10. sırayı aldı. Bunu nasıl yaptık? Sunucunun tüm üst düzey oyuncuları tek bir lejyonda toplandı ve sunucunun kalan oyuncuları iki başka takım oluşturdu. Tamam mı? Bu ilk adımı takip ederseniz bu şekilde zafere çok yaklaşabilirsiniz. İlk adım size zaferi getirebilir. Sonraki savaş alanında tüm 50 oyuncuyu döndürün. Yani Foundry Savaşı'nda 40 oyuncu kullanabiliriz. 30 ana ve 10 yedek oyuncu. Ama Tundra Arms'ta 50 oyuncu kullanabiliriz. 30 ana ve 20 yedek. Bununla ne demek istiyorum? Tüm 50 oyuncuyu döndürmek. Tundra Arms Ligi'nde çok agresif oynamamız gerektiğini söylüyorum. Herhangi bir rakip herhangi bir binaya geldiğinde oraya tüm gücümüzle saldırmalıyız. Ve eğer yaralanıyorsak, tüm birliklerimiz öldüyse o zaman savaş alanını terk edebiliriz. Savaş alanından ayrılır ayrılmaz herhangi bir yedek oyuncu yerini dolduracak. Bu şekilde tüm 50 oyuncumuzu kullandığımız anlamına geliyor. Son oyun oynanışını kontrol ettiğimde rakiplerimizin çoğu 30, 35 veya en fazla 40 oyuncu kullandı. Ama bizim takım her maçta 50 oyuncu kullandı. Bu demek oluyor ki bakın bir seferde 30'dan fazla oyuncu kullanamazsınız. Savaş alanı limiti bu 30 oyuncudur. Ama oyuncularımızı döndürebiliriz. Bir oyuncu tam güç kullanıyor, sonra sakatlanıyor ve ayrılıyor. Başka bir oyuncu yerini dolduruyor. Bunu yaparak geçen sefer birçok maçı kazandık. Aynı taktiği uygulayabilirsiniz. Savaş alanında tüm 50 oyuncuyu döndürün. Arkadaşlar, en iyi ipuçlarından ve taktiklerden bahsediyorum ama etkinliğin kurallarından bahsetmiyorum. Kayıt hakkında buradan kendiniz okuyabilirsiniz. Tamam mı? Bu bölgede 64 lejyon kaydedebiliriz. Tamam mı? Tüm bunları kendiniz kontrol edebilirsiniz. Onlar hakkında konuşmuyorum. Çok basit. Ya da programı kontrol etmek isterseniz program da burada. Herkes bunu kontrol edebilir. Bu şeyi göstermek için zamanınızı boşa harcamıyorum. Ayrıca tur sisteminin nasıl çalıştığını kontrol edebilirsiniz. Her bölgede 4 grup var. Grup A, Grup B, Grup C, Grup D. Her grupta burada gördüğünüz aynı şeyi görebilirsiniz. Lejyon 1, Lejyon 2, Lejyon 3, Lejyon 4, Lejyon 5, 6, 7, 8. Oradan bu terfi aşamasına geliyoruz. Tamam. Ayrıca bu tarafta biraz daha var. Her iki taraftan da bu terfi kısmına geliyoruz ve 4 grubun tamamından grup A, grup B, grup C, grup D 4 grubun tamamından şampiyonaya terfi eden 4 takım alacağız. Ve burada görebilirsiniz 4 takımın tamamından bir şampiyon alabiliriz. Bu konulardan bahsetmiyorum. Çok basit. Kendiniz okuyabilirsiniz, tamam mı? Çok çok basit bir şey. Şimdi bir sonraki nokta, geçen sefer uyguladığımız şey agresif oyun tarzıyla iyi oynamak. Bu iki balinamızın çok fazla bina yapmaya gitmeyecekleri anlamına geliyor. Ana hedefleri rakip oyuncu, suikastçı gibi oynuyorlar. Rakipler bina yaparken meşgul olduklarında onların arkasına ışınlanıp büyük bir saldırı yapacaklar. Yani doğrudan şehre, tamam mı? Oyuncuyu yakacaklar ve onları 12 dakika boyunca savaş alanından ayrılmaya zorlayacaklar, tamam mı? Bu yüzden bu agresif oyun tarzını uygulayabilirsiniz. Bakın, bu etkinlik Foundry ile aynı. Aslında Foundry ama turnuva modunda. Ama Foundry savaşında çok küçük oyuncu gibi oynuyoruz, tamam mı? O kadar fazla savaşmıyoruz. Tundra Arms'ta biraz agresif bir oyun oynamanız gerekiyor.
Eğer agresif bir oyun tarzı oynamazsanız bu Thunder Arms'ı kazanamazsınız. Geçen sefer bu agresif oyun tarzıyla birçok maçı kazandık. Eğer rakipler çok fazla bina ele geçiriyorsa doğrudan şehirlerine saldırırız, onları yakarız ve savaş alanının dışına çıkmaya zorlarız. Sonra binayı geri alırız, tamam mı? Yani savaş alanında 30 oyuncu var. Bu 30 oyuncudan 2 oyuncu suikastçı gibi oynamalı. Bina ile meşgul olan herkese arkadan saldıracaklar, tamam mı? Dördüncü nokta, ilk kontrol noktasını asla kaçırma. Yani ilk kontrol noktasının ne olduğunu bildiğinizi düşünüyorum. Bilmiyorsanız size göstermeye çalışıyorum. Her binada ilk kez tam kontrolü sağladıktan sonra ilk kontrol noktasını alabilirsiniz. Maç başına sadece bir kez ilk kontrol noktasını alabilirsiniz. Bu yüzden herhangi bir maçı kazanmak için çok önemlidir. Sana söylüyorum, bu ilk kontrol noktasını kaçırma, tamam mı? Bu herkes için çok çok önemli. Eğer ilk kontrol noktasını alabilirsen zafere çok yaklaşıyorsun. Bir sonraki noktamız mühimmat deposu ve paralı asker kampı her zaman senin kontrolünde olmalı. Yani söylemek istediğim iki bina var, sanırım biliyorsunuz, dökümhane gibi, mühimmat deposu ve paralı asker kampı. Mühimmat deposunda ekstra istatistik alabilirsiniz. Buna bakın. Hasar artırımı ve hasar azaltma. Din deyip uva %15 alıyorsunuz. Mühimmat deposundan %15 ekstra artış alıyorsunuz. Bunu almalısınız. Her zaman mühimmat deposu ve paralı asker kampını kontrolünüzde tutun. Bunu yapabilirseniz zaferinize çok yakınsınız. Şimdi paralı asker kampı ne yapar? Rakip binaya paralı asker saldırısı başlatabilirsiniz. Tamam. Bunu bildiğinizi düşünüyorum. Eğer dökümhane oyuncusuysanız bunu biliyorsunuzdur. Aynı dökümhane gibi. Bu arada Thunder Arms oynuyorsanız dökümhaneyi o kadar hızlı oynayamazsınız. Tamam. Bunu unutma. Thunder Arms'a kayıtlıysan Foundry Savaşı'na katılamazsın. Sonraki nokta toplama sorumluluğu olan 4 oyuncu. Söylediğim şu ki haritanın 4 yönünde durması gereken 4 oyuncu olmalı. Haritayı biliyorsun değil mi? Haritanın dört tarafında dört farklı silah atölyesi kümesi var. Kuzeydoğu, sonra güneydoğu, kuzeybatı gibi. Bu liman tarafında her bir silah atölyesinden 4800 puan aldığınız farklı türde silah atölyeleri bulabilirsiniz. 4 oyuncu seçmelisiniz. Onların ana işi, ana sorumluluğu silah atölyesini almaktır. Tüm silah atölyelerinden toplama noktasını alabilirseniz zafere çok yaklaşıyorsunuz. Tamam, bunlar savaş alanındaki ana şeyler. Dökümhane gibi ama biraz farklı. Dökümhanede çok normal oynuyoruz ama burada biraz daha agresif oynamalısınız. Bina puanı tamam ama rakibe saldırmalı ve onları dışarı çıkmaya zorlamalısınız. Böylece binaya gelemezler. Tamam. Ve sana söyledim. İki balina suikastçı gibi oynar. Hedef alacaklar. Diğer balinayı hedef alamazlar ama orta oyuncuyu veya küçük oyuncuyu hedef alabilirler. Onları savaş alanının dışına çıkmaya zorlayabilirler. Ve eğer agresif oynarsanız 50 oyuncuyu döndürebilirsiniz. Bir oyuncu savaş alanının dışına çıkarsa 12 dakika sonra geri gelebilir ve dönebilirsiniz. 30 oyuncu her zaman savaş alanında ama tüm maç boyunca 50 oyuncunun dönüşü var. Sonraki altın bileti mümkün olduğunca erken kullanın ve gelecek sezon için 2000 biriktirin. Söylediğim altın bilet yani şampiyon payı, bu özel şey şampiyon payı olarak adlandırılır. Mümkün olduğunca erken kullanmalısınız. Şimdi altın pay ve mor pay yani maç payı tahmin için kullanılabilir. Tahmin nedir? Buna bakın. Bu altın bilet tahminidir. Eğer birinci turda tahmin yapıyorsanız çarpan 16 olacaktır. Yani sezon sonunda eğer takımınız şampiyon olursa 16 kat çarpan alabilirsiniz. 16 takım hayatta olduğunda 16 çarpanı kullanabilirsiniz. 8 takım hayatta olduğunda 8 kat çarpanı kullanabilirsiniz. 4 takım hayatta olduğunda 4 kat çarpanı kullanabilirsiniz. Birinci turda 16 kat çarpan alıyorsunuz. İkinci turda 8 kat çarpan alıyorsunuz. Bu şekilde. Ara sıra 800 altın stake, 800 şampiyon stake koyabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Tamam. Ama tüm ödülü sezon sonunda takımınız şampiyon olduğunda alacaksınız. Eğer takımınız şampiyon olmazsa eşyalarınızın %50'sini geri alıyorsunuz.
ve hangi turda ne kadar çoklu oyuncu aldığınızı görebilirsiniz, tamam mı? Bu yüzden diyorum ki mümkün olan en kısa sürede altın bileti kullanın. Şimdi tamamen şansa bağlı. Hangi takımın zafer kazanabileceğine yardımcı olamam. Buraya gidebilirsin. Tüm takımları kendin manuel olarak kontrol et ve hangi takımın güçlü oyuncusu var, hangi takımın zayıf oyuncusu var, kim kazanabilir, kim yenilebilir analiz etmeye çalış. Şimdi erken turda tahmin etmek çok kolay. Bak buna. Eğer erken turdaysak ilk turda G1, G2 gibi G-War, G-Q'yu görebilirsiniz değil mi? G-Barn, G-Q veya bu tarafta G9, G10 olduğumuzda o zaman tahmin etmek çok kolaydır. Hangisinin güçlü, hangisinin zayıf olduğunu görebilirsiniz. Kazanabilirsiniz. Ama şampiyonluk seviyesine geldiğinizde aslında zorlaşıyor. Hangi takımın daha fazla balinaya sahip olduğunu kendiniz analiz etmelisiniz. Hangi takım zor, tamam mı? Yani tahmin tamamen şansa bağlı. Sana yardım edemem. Şimdi altın bilet, mor bilet farklı şekilde çalışıyor. Altın bilet şampiyon için, mor bilet her tur için. Şimdi her turda 3 takım üzerine tahmin yapabilirsin. 6 takımla 3 maç var, değil mi? Seçtiğin herhangi 3 takım üzerine tahmin yapabilirsin. Şimdi geçen sefer bir hile buldum. Biri bana da söyledi. Eğer 14 UTC ve 19 UTC'de 2 maç varsa ve yeterli mor biletiniz yoksa 14 UTC maçında tahmin yapabilirsiniz. Tamam mı? Ve 14 UTS maçında diyelim ki kazanan sizsiniz. 14 UTS maçında tahmininiz doğru çıkıyor. Çok sayıda mor bilet alıyorsunuz. Bu mor biletleri 19 UTS maçında kullanabilirsiniz. Tamam mı? Kullanabileceğiniz bir hile bu. Şimdi bunlar Tundra Arms için ana ipuçları. Geri kalan şeyler dökümhane savaşı gibi. Eğer dökümhane savaşı oynadıysanız balinanın genellikle aktarma istasyonu, kazan dairesine gittiğini bilirsiniz. Orta tip oyuncular tamir tesisi, prototip alanı, paralı asker kampı, mühimmat deposuna gider. Küçük oyuncu üst taraf tamir tesisi, alt taraf tamir tesisi ve silah atölyesine gider, tamam mı? Aynı dökümhane gibi ve rakip saldırısından savunmak için garnizonu göndererek takım arkadaşınıza yardım edebilirsiniz, tamam mı? Dökümhane ile aynı. Fark yok. Şimdi bir şey daha kaldı. Mağaza. Bu oyunda iki mağaza var. Sıradan mağaza ve şampiyon mağazası. Orada birçok eşya satın alabilirsiniz. Şimdi size mağazadaki her eşyayı nasıl satın alacağınızı anlatıyorum. Aslında mümkün. Bu yüzden ne söylediğimi anlamaya çalış. Sıradan dükkanda mor bileti kullanabilirsin. Şampiyon dükkanında altın bilet kullanabilirsiniz. Şimdi sıradan dükkanda birçok eşya var ama ben özel mitik kahraman, ekipman sandığı, ateş kristali, mitril bunlar en iyi eşyalar diyorum. Ayrıca mitik parça, tasarım planı bunlar da çok iyi eşyalar. Kaç tane eşya alabileceğinizi, sayısını ve tekil maliyetlerini görebilirsiniz, değil mi? Ve işte toplam maliyet. Tüm mağazayı satın almak istiyorsanız 200 bin mor bilet gerekiyor. 200 bin mor bilet, tamam mı? Ve eğer tüm şampiyon dükkanını satın almak isterseniz 18.880 altın bilet gerekir. Şimdi burada şampiyon dükkanındaki en iyi eşyaları görebilirsiniz. Teleport görünümü 10.000 jeton kullanarak bir teleport görünümü alabilirsiniz. Daybreak adasında savaş arabası denilen bir bina var. Eğer bende varsa size göstermeye çalışıyorum. Sanırım bende var. Geçen sefer aldım. Buna savaş arabası deniyor. Nerede? Şuna bakın. Buna savaş arabası deniyor. Bunu görüyor musun? Ama bir sorun var. Diğer binayı efsanevi parçayla yükseltebiliriz. Bu binayı efsanevi parçayla yükseltemeyiz. Tundra dükkanına bağlı kalmalıyız. Yani her seferinde tek tek satın almanız gerekiyor. Tamam mı? Binayı yükseltmek uzun zaman alacak çünkü. Her sezon, her mağazada sadece bir tane geliyor. Tamam mı? Savaş arabası, bu gün doğumu adası binası. Görüyor musun? Sonraki ayrıca bazı efsanevi parça ve bazı şanslı kahraman ekipman sandığı alabilirsiniz. Çok sayıda eşya. Bazı eşyaların üzerine yeşil renk koydum. Sanırım bunlar benim favorilerim. Teleport skin, War Chariot, efsanevi parça, mitril, tasarım planı, sonra sertleştirilmiş alaşım. Bu
Sarı renkli eşya ikincil tercih anlamına geliyor. Tamam mı? Ve kırmızı renkli eşya, bu da onları o kadar sevmediğim anlamına geliyor. Sıradan mağaza ve şampiyon mağazasında toplamda hangi eşyaları aldığımızı görebilirsiniz. Ve burada size çok oyunculu, çok oyunculuğunun nasıl çalıştığını anlattım. Burada görebilirsiniz, tamam mı? Çok oyunculu böyle çalışıyor. Tamam arkadaşlar, Tundra Arms hakkında size olabildiğince çok şey söyledim. Birçok noktadan bahsettim ama ilk nokta en önemli nokta. Eğer sunucunuzdaki tüm üst düzey oyuncuları tek bir takımda toplayabilirseniz kazanıyorsunuz. Yani savaşı kazanma şansınız var. Bunu yapabilirsiniz. Bugünkü videoda Tundra Arms Ligi'ni tartıştım. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Bugünkü video bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.